1971 yılında Vehbi Koç'un evinde bir toplantı düzenlendi ve bu toplantıya Fethullah Gülen, Vehbi Koç, dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür ve aralarında TSK mensubu olan önemli isimlerin katıldığı iddia edilmiştir. Peki bu toplantıda ne konuşuldu, ne kararlar alındı? Hazırsanız başlıyorum. 1971 yılı Fethullah Gülen için bir kırılma yılıdır. Bugünün FETÖ'sü o yıl kararlaştırıldı. Fethullah Gülen 1971 askeri muhtırası sonrasında Askeri Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin 54 sanıklı nurculuk davasında laik devlet düşüncesine aykırı faaliyetleri nedeniyle yargılandı. O davada hakkında mahkumiyet kararı verildi ancak 1974 affı nedeniyle dava düştü. Şimdi sizin zihninizi biraz açayım. 1974'te o affı kim çıkardı? Cevap veriyorum. Fethullah Gülen'in hamisi Bülent Ecevit. Ecevit'in başbakan olduğu dönemde Cumhuriyet'in 50. yılı nedeniyle genel bir af çıkarıldı. Bu af kapsamında 23.000 kişi cezaevlerinden salıverildi. Onlardan birisi de Fethullah Gülen'di. Gülen 2007'de Bülent Ecevit hakkında ise şunları söylemişti. Ecevit hayatı boyunca oruç tutmadı, namaz kılmadı ama inancı sağlamdı. Eğer ahirette Allah bana şefaat etme imkanı verirse bunu ilk önce Ecevit için kullanırım. Meğer bu kelamı boş yere etmemiş. 1971 yılında Ecevit sayesinde hapisten kurtulan Fethullah Gülen aynı yıl çok sürpriz bir toplantıya katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kayıtlarında o toplantıyla ilgili şöyle yazılmış. 1971 yılında Vehbi Koç'un evinde bir toplantı düzenlendi ve bu toplantıya Fethullah Gülen, Vehbi Koç, dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür ve aralarında TSK mensubu olan önemli isimlerin katıldığı iddia edilmiştir. Devletin kaydına giren bu iddiayı bir dönem Fethullah Gülen'in en yakını olan ve orduda cemaatin imamlığını yapan Latif Erdoğan yıllar sonra şu sözlerle itiraf etti. Başlangıçta cemaat örgütlenmesi ve hiyerarşi bulunmuyordu. Ancak 1971 yılında Gülen'in Ankara'da Vehbi Koç'un evinde Fuat Doğu'dan aldığı direktiflerle cemaat örgütlenmeye başladı. İfadeye dikkatinizi çekerim. Aldığı direktifle. Latif Erdoğan kısaca Fethullah Gülen, MİT ve CIA'nin emri ve Koç'un desteğiyle FETÖ'yü kurdu diyor. Devlet 1971 yılında Türkiye'nin en büyük iş adamı Vehbi Koç'un Fethullah Gülen ile ilişkisini yakalamış ve rapor olarak dosyaya koymuş. O rapora göre toplantıda MİT Müsteşarı Fuat Doğu ve kuvvet komutanları da var. Toplantıda olanlardan birisi daha var ki o da Yaşar Tunagür. Yine aynı raporda Tunagür'ün MİT mensubu olduğu ima edilerek şöyle deniliyor. MİT ile ilişkili olduğu düşünülen Yaşar Tunagür, Edirne'deki vaizliği sırasında Gülen'le tanışıp derin bir dostluk kurmuş ve Gülen'i himayesine almıştır. Bu Yaşar Tunagür denilen kişi bugünkü FETÖ'nün mucididir. Fethullah Gülen ilkokul mezunu bir vaizken onu yönlendirip bu örgütü kurdurtan kişi Yaşar Tunagür'dür. Herhalde dikkatinizi çekmiştir. Her fırsatta laikliğiyle övünen ve dini bütün oluşumlara sert muhalefetiyle tanınan Vehbi Koç, ilkokul mezunu bu vaizi neden evinde misafir etti acaba? MİT'in ordu komutanlarına kadar devletin üst düzey yöneticileri Fethullah Gülen'le aynı masada buluşup ne konuştular? Bunun cevabını Mehmet Kutlular verdi. Hatırlayın ne demişti Kutlular? Derin devlet önce bana da geldi. Yurt dışında Milli Görüş ve diğer irticacı örgütlere karşı beraber çalışalım dediler. Ama ben reddettim. Çünkü o adamlar sana inandığı için değil, seni kendi maksadına göre kullanmak için geliyor. Kullandıktan sonra da seni bir kenara bırakıp kırıp dökecekler. Ben kabul etmeyince Fethullah Gülen'e gittiler. Fethullah Gülen o tarihte derin devletle anlaştı. Artık o anlaşmanın nerede ve kimin evinde yapıldığını hepimiz biliyoruz. Fethullah Gülen'in internete düşen ananas konuşmasını hepimiz hatırlarsınız. Fethullah'ın adamı şöyle demişti o telefonda. Dostlarımıza Uganda'dan ananas falan gelmiş. İşte efendim onlara Koç ailesine göndermiştim. Bugün teşekkür mektubu yazmış o Koç. Adamı da aradım, yardımcısıyla görüştük. O tarihte hepimiz şok olmuştuk.
Koca Koç grubu nasıl olur da FETÖ'den ananas alıp yer diye düşündük. Meğer Mustafa Koç'tan çok önce dedesi Vehbi Koç Fethullah Gülen ile iş pişirmiş. Pişmiş işin ananasını yemekte torunlarına kalmış. Devlet kayıtlarına giren bu görüşme ile alakalı korkunç bir ifade var. 1970'li yıllarda Fethullah Gülen'in Komünizmle Mücadele Derneği üzerinden ABD istihbaratı ile birlikte hareket eden MİT, Gülen örgütlenmesini ABD MİT işbirliği ile kurdu. Vah ki vah, eyvah ki eyvah. Raporda açık açık FETÖ'yü o tarihte CIA'nın kontrolündeki MİT kurdurdu diyor. Devlet bundan tam 45 yıl sonra kendi eliyle kurdurduğu bu örgüte az kalsın devleti kaptıracaktı. Koç ailesi Vehbi Koç'un FETÖ ile toplantısını örtmek için bir hikaye bile uydurdu. Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç, idealler gerçekleşirken Suna Kıraç'ın izinde 10 Yılın Öyküsü adlı kitap çıkardı. Kitapta 1992 yılında Vehbi Koç'un bütün aileyi toplayarak bir vasiyette bulunduğu yazıyor. Kıraç, Vehbi Koç'un çocuklarını yanına topladıktan sonra "Beyler, bu Fethullah Gülen denen adam çok tehlikeli. Bu adam kanımızı emer" dedi. İnan Kıraç şöyle devam etmiş. "Çok üzüldüğüm bir şey var. Mustafa Koç TÜSİAD'la beraber tesadüfen Fethullah Gülen'e gitti. Daha doğrusu giden grup içerisindeydi. Bunu öğrenince 'Mustafa, ne yaptın sen? Dedenin vasiyeti var' dedim. 'Bilmiyordum' dedi. Rahmi Koç'a gittim, 'Söylemedim mi?' diye sordum. 'Haklısın, unuttum' cevabını verdi. Vah vah. Son derece amatör bir senaryo. Koç ailesine yakıştıramadım doğrusu. 1992'de Fethullah Gülen'in bir hükmü yoktu ki Vehbi Koç ondan çekinip kanınızı emer desin. Vehbi Koç'u FETÖ'nün kuruluşundan kurtarmak için yazılmış hayali bir hikaye. Raporda yer almayan bir ayrıntıyı da ben aktarayım. Fethullah Gülen'i Koç'a tavsiye eden kişi CHP'nin kudretli ismi ve FETÖ'nün hamisi Kasım Gülek. Kasım Gülek ile Vehbi Koç çok iyi iki arkadaş. Genel Sekreter Kasım Gülek başta olmak üzere CHP içinde kol gelen masonlarla da Gülen'in arası hep iyi oldu. İsmet İnönü ve Kasım Gülek'ten sonra Gülen'in özgeçmişindeki önemli mason isimlerden birisi de dönemin Edirne müftüsü Yaşar Tunagür oldu. Tunagür Gülen'i hep koruyup kolladı. 15 Mart 1967'de 429.050 numaralı makbuz ile CHP İzmir Teşkilatı'na 5.000 lira bağışta bulunan Gülen, ne tesadüftür ki aynı gün hür ve kabul edilmiş Masonlar Derneği İzmir Üçgen Locası'na kabul edildi. Kısaca Fethullah Gülen Koç'un evindeki toplantıya CHP ve Masonların da bilgisi dahilinde Türkiye'deki Müslümanların arasında fitne çıkartması için gönderildi. Vehbi Koç Fethullah Gülen'in Masonluğundan da CHP ile bağından da ve kendisine verilen hainlik vazifesinden de haberdardı. Verdiğim bütün bu bilgiler devletin raporunda mevcut. Herkes bu rapora ulaşabilir. Herkes bu raporu görebilir. Gizli saklı bir şey yok kısaca. Peki, bu kadar aleni ve açık olan bir örgüt ve yapıya 2015'e kadar neden müdahale edilmedi? FETÖ'nün kuruluşunda Vehbi Koç ayrıntısını neden kimse dile getirmedi? FETÖ'nün Vehbi Koç'un evinde kurulmasından Vehbi Koç da bu örgütün içerisinden manası çıkarılmasın. Ancak bu örgütün kurulmasına o evde karar verilmesi büyük olaydır. Kendilerine duayen gazeteci sıfatı takan koca gazeteciler mesele Koç olunca hem kör hem de sağır oldu. Ya politikacılara ne demeli? Yönettikleri devletin çekmecesindeki bu raporu neden görmezden geldiler? Neden olacak? Koç'tan korktular. Gazeteciler işten attırır, reklamı kestirir diye, politikacılar da hükümeti düşürür diye boynuzlu holdingi görmezden gelmiş. Körlerin ülkesinde tek gözlü kral olur. FETÖ bu yüzden 15 Temmuz'a kadar kral gibi hüküm sürdü. O gün gözü açılan bu millet FETÖ'cülerin defterini sürdü.